Bir zamanların karaciğer hastaları eşittir ölüm gibi görülen durumlar artık yaşamla bağdaştı ve bunun mimarlarından bir tanesi de hocamız yanımızda. Karaciğer yağlanması olan kişiler en çok neden ölüyor biliyor musunuz? Neden ölüyor hocam? Şu anda bizi seyrediyorsanız, bel çevrenizde bir yağlanma varsa bu karaciğer yağlanmanızı gösterebilir. Bu 10 kişiden 4'ü var ya 4'ü, bunlardan biri siz olabilirsiniz. Erkeklerde 102, kadınlarda 88 santim bel karın çevresinin üzerindeyseniz karaciğeriniz %60-70 oranında yağlıdır. Bir defa bunu bir yere koyalım. Bazen indikasyonu olmadan da insanlara karaciğer nakli yapılabiliyor mu? Burada hangi hastalara nasıl bu indikasyonların koyulması gerekiyor? Yani burada hekimin çok objektif bir şekilde hastaya kendi ailesinden birisine önerdiği tedaviyi önermesi gerekiyor. Güzel ülkemin güzel insanları, bugün YouTube kanalımızda çok önemli, kıymetli bir misafirimiz var. Kendisi Profesör Doktor Onur Yaprak, karaciğer transplantasyonu konusunda ülkemizin yetiştirdiği en önemli cerrahlardan bir tanesi. Kendisine çok büyük gururlar duyuyoruz efendim. Çünkü yaptığı o kadar büyük işler var ki hele son dönemde Ufuk Özkan sanatçımızın hayatını kurtardı. Hatta dünkü bir paylaşımında Ufuk Özkan'ın tekrar sahnelere döndüğünü gördük ve çok mutlu olduk. Bir zamanların karaciğer hastaları eşittir ölüm gibi görülen durumlar artık yaşamla bağdaştı ve bunun mimarlarından bir tanesi de hocamız yanımızda. Bugün kanalımızda, bu videomuzda hocamıza sorularımızı soracağız. Sizin de sorularınız varsa kanalımızın yani videomuzun altına mutlaka yorumlarınızı yazabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı ihmal etmeyin diyoruz ve çok kıymetli hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Bu davet için ben çok teşekkür ederim. Gerçekten uzun zamandır konuşuyorduk bir YouTube programında birlikte olalım diye. Arkadaşlar da stüdyoda her şey mükemmel. İyi ki buradayım diyorum. Canım hocam çok teşekkür ederiz. O kıymetli vaktinizden ayırdınız, geldiniz. Şimdi karaciğer deyince birçok halkımızdan herkesin en çok korktuğu organlardan biri karaciğerdir. Ve son yıllarda obezitenin artmasıyla birlikte karaciğer yağlanması ve buna bağlı siroz ve siroz zeminde gelişen hepatoselüler karsinomlar çok ciddi bir şekilde insanların başına gelebiliyor. Şimdi bununla ilgili bizi bir aydınlatır mısınız? Evet, şimdi karaciğer yağlanması artık dünyanın en büyük metabolik sağlık sorunu haline geldi. Yağlanma sadece karaciğeri etkilemiyor aslında. Yani karaciğer merkezli birçok organ da yağlanmadan nasibini alıyor ve etkileniyor. Mesela size bir şey sorayım. Sorun hocam. Ayça hocam. Şimdi karaciğer yağlanması olan kişiler en çok neden ölüyor biliyor musunuz? Neden ölüyor hocam? Sirozdan değil. Kalp krizinden ölüyor. Diyabetten, kalp krizinden, nefrolojik problemlerden, metabolik sendrom. Evet, metabolik sendrom. Ülkemizde yapılan araştırmada da artık yağlanma oranı %40 olarak bulundu en son. Bu çok ciddi bir alarm, sağlık alarmı. 20 yıl önce mesela baktığımızda biz yağlanmayı falan hiç konuşmazdık. Karaciğer sirozuna baktığımızda etiyolojide işte hepatit B öndeydi. Ülkemizde çok görülürdü. Hepatit C'nin o zamanlar tedavisi henüz bulunmamıştı. Hepatit C vardı. Alkol vardı. Hiçbir nedeni bulamadıklarımıza da kriptojenik diyorduk. Aslında bugün anlıyoruz ki geçmişte kriptojenik dediğimiz bütün sirozların çoğunun altında karaciğer yağlanması yatıyormuş. Bu her 100 kişiden görülen, her 100 kişideki 40 oranında görülen karaciğer yağlanması ne yapıyor peki? Yani biz bundan neden korkuyoruz? O konuya girmek isterim biraz. Evet, şimdi 100 kişiden 40'ı diyoruz. Evet. Yani 10 kişiden 4 kişisi. Evet. Yani şu anda bizi seyrediyorsanız, bel çevrenizde bir yağlanma varsa bu karaciğer yağlanmanızı gösterebilir. Bu 10 kişiden 4'ü var ya 4'ü, bunlardan biri siz olabilirsiniz. İşte bu videoda farkındalığınızı arttıracağız. Karaciğer vücudumuzun en önemli organlarından biri ve bunu nasıl koruyacağız? Şimdi güzel bir noktaya değindin. Bel çevresi derken önce risk faktörlerini tanımlayalım. Yani kim bu %40'ın içerisine daha çok giriyor?
İşte erkeklerde 102, kadınlarda 88 santim bel karın çevresinin üzerindeyseniz karaciğeriniz %60-70 oranında yağlıdır. Bir defa bunu bir yere koyalım. Obeziteniz, vücut kitle indeksiniz 30'un üzerindeyse %80 yağlıdır karaciğeriniz. Diyabetiniz varsa %50, hipertansiyon, kolesterolünüz varsa %70 oranında karaciğeriniz yağlı demektir. Bu kişiler risk faktörü. Onun dışında kişinin beslenmesi çok önemli. Yani karbonhidrat biliyorsun vücutta yağa dönüşüyor. Dolayısıyla bu paketli ürünler, işlenmiş gıdalar, mısır şurubudan yapılan fruktoz şurubu gibi yüksek tatlandırıcılarla besleniyorsanız, hazır gıdalarla besleniyorsanız bunlar da karaciğer yağlanması yapıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim mesela, artık sadece bu risk faktörlerinde değil, zayıflarda artık bu incelenmeye başlandı. Lean NASH diye bir şey çıktı. Çok zayıf önemli. kişilerdeki non-alkolik steatohepatit. Yani artık hani kilolu olmak da çok, kilosuz olmak da çok kurtarmıyor. Çünkü beslenme çok ön plana çıkıyor. Evet, beslenme gerçekten çok önemli. Biz belki farkına varmıyoruz. Yani gün içerisinde yaptığımız atıştırmalar, bir kerecikten bir şey olmaz diye düşündüğümüz yiyecekler, alışverişlerimiz. Mesela geçen Ramazan'da hocam alışveriş yapıyorum markette. Önümde 3 kişi var. 2 tanesi ergenlik çağında çocuklar ve bir tane de bir beyefendi 40'lı yaşlarında. Hepsinin kilo problemi var. Çocukların alışveriş listesine, yani aldıklarına baktığımda şunu gördüm. İşte çikolatalar, cipsler, gazlı içecekler, ice tea'ler, yani böyle şekerli şuruplu içecekler. Hani organik olarak hiçbir şey yoktu o çocukların aldığı yiyecekler içinde. Önümdeki beyefendiye baktığımda da şimdi orucunu açacak, muhtemelen susamış belli ki. Ama her türlü şekerli içecek, gazlı içecek, meyve suları paket paket sadece bunları almıştı. Bugün karaciğer yağlanmasının hani beslenme olarak baktığımızda en büyük nedenlerinden biri, az önce bahsettiğiniz gibi, yüksek fruktozlu mısır şurubu eklenmiş yiyecekler ve içecekler diyoruz. Evet. Şimdi biz bunları yıllar içinde aldık hiç fark etmedik. Bu karaciğerde öyle bir sessiz organ ki hiç böyle kendini göstermiyor. Minik 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 giderken ne oluyordu, hastalar size geliyor? Şimdi karaciğerde bir defa çok sinsi seyreden, sessiz seyreden bir durum. Karaciğer yağlanmasını siz anlayamazsınız. Ta ki şimdi bunun evreleri var. 1. evre, 2. evre, 3. evre. 1. evrede ne oluyor? Önce hücrelerin %5'inden fazlası yağ hücresine dönüşüyor. 2. evrede ne oluyor? %33 ile 66 arasındaki kısmı yağ hücrelerine dönüşüyor. 3. evrede de %66'dan fazlası artık yağ oluyor. Yani sapsarı bir karaciğeriniz oluyor. 3. evrede dahi fark etmezsiniz bunu. Hiçbir şikayeti yok. Hiçbir şikayeti yok. Karaciğer orada kendini bir şekilde sessiz yağlanıyor karaciğer. Burada kan verdiğinizde kan tahlillerine de yansımaz bu. Ta ki ne zaman? Ta ki bir gün kan verdiğinizde AST, ALT'ler arttığında o zaman iltihap da eklenmiş oluyor buna. Yani yağ inflamasyona yol açmış, iltihaba yol açmış oluyor. O zaman işte NASH diyoruz biz buna. O zaman ultrasonu yaptırdığınızda yağlı, biyokimyayı yaptırdığınızda enzimler yüksek olduğunda fark edebilirsiniz. Bunları yaptırmazsanız yine fark etmezsiniz. NASH durumuna gelme oranı %20-30. Yani çok büyük bir oran. Çok büyük bir oran. %20-30'u iltihaplı karaciğer yağlanmasına gidiyor. NASH olan iltihaplı karaciğer yağlanmasına gelenlerin %20-30'u da fibrozise gidiyor, sertleşmeye gidiyor. O da çok büyük bir oran. Fibrozise gidenlerin %20-30'u da siroz oluyor. Yani 100 tane kişide karaciğer yağlanması var ise 3 tanesi günün sonunda siroz olmuş oluyor. Ülkemize vurduğumuzda bu oranı, %40 karaciğer yağlanmasına vurduğumuzda birkaç 100.000 kişinin şu anda biz zaten sirozu olduğunu tahmin edebiliyoruz. Hocam mesela ben şunu görüyorum, 25 yıl önce ben obezite üzerine çalışmalara başladığımda karaciğer yağlanması bu kadar ön planda değildi. Ama gün geçtikçe ülkemizde de bu obezite artmasına bağlı, sıklığın artmasına bağlı. Tabii bana daha başlangıç seviyesindeki hastalar geliyor. Hafif işte ultrasonografik bulgu, hafif bir enzim yüksekliği de başlıyoruz birçok hastada. Ama mesela sizin
Mesleğe ilk başladığınız dönemdeki yaptığınız transplantasyon sayıları ile şu andaki yaptığınız transplantasyon sayıları arasında yıllar içerisindeki dağılımlar nasıl sizce? Şimdi transplantasyon ülkemizde kadaverik bağış az olduğu için biz ülkemizde her zaman canlı nakilleri yapmak zorunda kaldık. Yani bunun %90'ını biz canlıdan yapıyoruz. Canlıdan yapabildiğiniz havuz da belli bir havuz var. Yani kişilerin akrabası olmayabiliyor, uygun vericisi olmayabiliyor. Birçok insan nakil listesinde kalmış olabiliyor. İstatistiksel olarak baktığımızda biz yılda ortalama 2000 civarı karaciğer nakli yapıyoruz. Özellikle 2010 sonrasında karaciğer nakillerinin SGK tarafından karşılanmaya başladıktan sonra ciddi bir artış görüldü. Yani şu anda ülkemizde insanlar inanamıyorlar, biliyor musunuz? Bana soruyorlar, telefon açıyorlar. Hocam bizim nakile ihtiyacımız var. Buyurun gelin bakayım diyorum. Ücret ne kadar? Ya diyorum yani 2008 yılından beri 17 yıl olmuş, 18 yıl olmuş Türkiye'de karaciğer nakli ücretsiz. 1 lira dahi insanlar para vermeden nakil oluyorlar. Buradan bu da sağlık sistemimiz konusunda ülkemiz gerçekten gurur duymalıyız bence. Bence de. Covid döneminde de zaten buna şahit olduk. Birçok insanlar başka ülkelerde patır patır böyle ölürken biz Covid'le mücadelemizde yoğun bakım sayılarımız dünyada örnek gösterildi. Bütün hekimler koşa koşa hastaneye gittik. Herkes eve çekilirken gerçekten Türk hekimlerinin burada hakkı ödenmez. Şimdi orada şu parantezi açayım sorunun cevabına gelmek için. Endikasyonlara bakmak lazım. Biz 20 sene önce yağlanmaya bağlı nakil falan bilmezdik. Ama bugün geldiğimiz noktada yaptığımız hastaların çoğu yağlanmaya bağlı nakil. Bunda tabii hepatit B'nin 1998 yılından beri rutin aşılama programına alınmış olması, hepatit C'nin %95 oranında tedavi edilebilir bir hastalık olmasının da katkısı olmakla beraber grafiklere baktığınızda, endikasyon grafiklerinde onlar böyle gelirken bu böyle ok gibi yükseliyor şu anda. Karaciğer yağlanmasına bağlı nakil sayıları. Hocam sizi çok etkileyen bir vakanız var mıdır? Karaciğer nakli yaptığınız böyle hayatınızda hani farklı bir, hani her doktorun hayatında olur ya, böyle şöyle gelmişti sonra böyle oldu diye bize anlatabileceğiniz bir hikayeniz var mıdır, hasta hikayeniz? Şimdi nakil o kadar rutin hayatımıza girdi ki aslında. Yani ayda 7-8 tane yaptığımız için hepsi birbirinden, hepsinin kendine ait öyküleri var. Hepsinin altında farklı hayat hikayeleri var. Ama biz konumuz yağlanma olduğu için yağlanma nedeniyle mesela gelip de 140 kilo gelip de daha sonrasında bu aylarca, birkaç ay boyunca zayıflama tedavisini alıp o halde nakil yapamayacağımız için nakile gittiğimiz, şu anda da 5. yılını dolduran gayet sağlıklı bir hastamız var mesela. 40 kilo birden verdirdik ve nakile aldık. İşte budur. İşte budur. Bütünsel olarak bakmak olaya. Peki hocam, bu karaciğer transplantasyonu deyince yani insanların gözüne çok büyüyor bu. Canlıdan alıyorsunuz, işte yeni bir karaciğer takıyorsunuz bir insana. Bunun mesela ameliyat öncesi ve sonrasındaki takipleri nasıl oluyor? Bir de mesela şu da oluyor. Bazen indikasyonu olmadan da insanlara karaciğer nakli yapılabiliyor mu? Burada hangi hastalara nasıl bu indikasyonların koyulması gerekiyor? Hani dürüstçe ve gerçekten hastayı düşünerek burada tanı koyma kriterleri nelerdir? Çok güzel bir nokta. Yani karaciğer nakli kararı bir hekime kalıyor sonuçta, öyle değil mi? Yani burada hekimin çok objektif bir şekilde hastaya kendi ailesinden birisine önerdiği tedaviyi önermesi gerekiyor. Biz böyle çalışıyoruz, yıllardır böyle yaptık. Yani bir hasta bana geldiğinde bana gelen hastaların bir kısmı da artık ya işte bize falanca yerde nakil önerildi, bir de siz bakın diye gelen hastalarımız var. İhtiyacı varsa vardır, yoksa yoktur. Çok aslında objektif kriterler. Yani yıllar önce tanımlanmış bunlar. Şöyle bakıyoruz. Şimdi hastanın karaciğer nakilsiz 1 yıl ve 5 yıl yaşam oranlarını hesaplıyoruz. Karaciğer nakilli 1 yıl, 5 yıl yaşam oranlarını hesaplıyoruz. Karaciğer naklinin fayda gösterdiği noktadan itibaren biz bu nakilleri yapıyoruz. Yani kişiyi kendi haline bıraksan hayatını
kaybetme oranı yüksek olan kişilere, nakilsiz hayatını kaybetme riski yüksek olan kişilere yapıyoruz. Ben her zaman söylüyorum, her siroz eşittir nakil değildir. Değil. Yani nakil yapacağımız durumlarda biz temel 4-5 parametreye bakıyoruz. Bir, karaciğer yetmezlik skoru ne? MELT skoru diyoruz biz buna. Bu biyokimyada bilirubinini, sodyumunu, albuminini, pıhtılaşma faktörlerini, INR'sini alıyoruz. Cep telefonlarına uygulama bu, herkes indirebilir. MELT skorunuz 15 ve üzerindeyse siz artık nakil yönünden listeye girmeyi hak etmişsiniz demektir. Ama her şey MELT skoru da değil. Mesela kişinin Child skoru da önemli. Yani karnında asit olmuş. Mesela asit birikmesi, sıvı birikmesi bizim için önemli bir nakil belirteçlerinden birisi. Çünkü asitli bir hastaya nakil yapmaz iseniz 2 yıllık yaşam süresi %50'lere düşmüş oluyor. Yemek borusundan varis kanamaları. Yani bunlar da nakil endikasyonu. Yani kişinin aslında dekompanze diyoruz biz buna. Dekompanze olduktan sonra nakilden hayat süresi olarak istifade edebiliyorlar. Bunu çok iyi ve vicdani, etik bir şekilde karar vermek lazım nakil kararını. Şimdi hocam bu karaciğer sirozu teşhisi koyulduğu zaman aslında birçok insanın en çok korktuğu cümleyi bir anda yüzleşmesi gibi oluyor hastaların. Ve onlar da bir an önce bu karaciğerimi değiştireyim, yeni karaciğer takayım diye arayışlara girmeye başlıyorlar. Sizin burada karaciğer nakli yaparken hani canlıdan alıyoruz yapıyoruz dediniz ya, bu canlılar kim oluyor, vericiler kim oluyor? Şimdi vericiler sağlıklı, 18 yaşını bitirmiş, 60 yaşın altı. Tabii 60 yaş hani resmi bir yaş değil ama psikolojik sınır. Onun üzerindeki vericilerde karaciğer yenilenmesi ihtimali azaldığı için kullanmıyoruz verici olarak. 60 yaşın altı olacak. Hatta birçok yer 50 yaşın üstünde kullanmıyor. Yani burada 50-60 yaş baktığınızda biyolojik, kişinin fizyolojik yaşı da önemli. Yani hani kişi vardır 55 yaşındadır ama 65 gösteriyordur. Onu da verici olarak çok ön plana çıkartmıyoruz. Kan grubu olarak baktığınızda 0 herkese verebilir. Bu böbrek gibi değil. Onu da insanlar bilmiyor, netleştirelim. Burada doku tipi, HLA vesaire gen önemli değil. Burada kan grubu. 0'sanız herkese verirsiniz. A, B'seniz herkesten alırsınız. Ya da ani kan grubu olacaksınız. RH önemli. RH'ın da önemi yok. Böyle bir sağlıklı verici bize geldiğinde aday, ülkemizdeki yasalar şöyle: 4. dereceye kadar akrabaya direkt izin veriyor. 4. derece akraba dışındaki halkaya, bu uzak akraba olur, arkadaş olur vesaire olur, etik kurul onayı var. Sağlık müdürlüklerinde ayda 2 defa etik kurul toplanıyor. Bu kurul inceliyor. Etik bir sorun olmadığına karar verirse nakile onay veriyor. Biz de yapıyoruz. Bu işin yasal boyutu. Tıbbi olaraktan da biz kişinin tomografisini çekiyoruz. Tomografi 3 boyutlu ve anjiyo fazlı çekiliyor. Biz burada karaciğerin damarlarına bakıyoruz. Verici olmaya engel bir anatomik sorun var mı? 1. 2. Karaciğerin boyutu ne kadar verirse, vereceği kısım ne kadar, alıcıya yetecek mi? Kendine kalacak kısım en az %30 olması lazım. Yani %70'ine kadarını verebilir ama en az %30 güvenlik marjı vericiye kalması lazım. Bir sonraki aşamada da tabii burada yağlanmaya da bakıyoruz. Birçok kişide de, şimdi ülkemizde yağlanmadan geldik ya, şimdi birçok artık verici bulmak da zorlaşmaya başlıyor. Çünkü insanlar karaciğer yağlanması nedeniyle hastalanıyorlar ama vericileri de yağlanma nedeniyle uygun olmayabiliyor artık. Şimdi biz bunlarda da şöyle yapıyoruz: vericileri zayıflatıyoruz. Yani onunla ilgili çok fazla örnek var. Verici zayıflatma ve karaciğeri normale getirdikten sonra verici olarak kullanma konusunda. Bu artık rutine girdiği için bunu hasta hikayesi olarak bahsetmiyorum bile. Bu aşamayı da geçen kişide MR çekiyoruz. Safra yollarının anatomisine bakıyoruz. Verici olmaya engel bir şey var mı? Sonra ne yapıyoruz? Büyük bir ameliyat aldık, yani pıhtı atma, emboli vesaire riskler var mı? Genetik pıhtılaşma mutasyonları. Yani tepeden tırnağa check-up'ını yapıyoruz ondan sonra. Hocam bir de bu mesela karaciğer kendini yenileyen bir organdır diye hep biliriz ya. Vericiden aldınız, alıcıya taktınız karaciğerleri. İkisinin de yarım yarım karaciğeri var gibi, değil mi? Bu durumda bu yeni karaciğerler tekrar kendini onararak büyüyebiliyor mu? Tabii. Yoksa onun çalışmasını da yaptık. Biz tomografik çalışmasını vericilerde biz tomografik 1. hafta
kontrollerini yaptık. Bir haftada zaten kalan kızım hemen 2 katına büyümüş oluyor. İşte bu. İşte bu. Yani verirken de aslında endişe etmemek Evet, gerekiyor. evet. Karaciğerimin yarısı gitti ama Evet, öbür evet. yarısıyla Yani ben çok- ne yaparım gibi değil. Evet. Yani böbrek naklinde böbreği verince tamam, o böbrek gidiyor da karaciğeri de verince Yeniliyor. karaciğer kendini Zaten bu yerine yani bu bir getirebiliyor. ilahi mucize, karaciğer rejenerasyonu, yenilenme süreci. Kesinlikle. Bununla ilgili şöyle, mesela karaciğeri verdiniz, 12. saatin içerisinde genler aktive oluyor. Büyüme hormonları, insülin-like büyüme hormonu olsun, işte diğer büyüme hormonları olsun, bir anda aktive oluyor ve bazı sitokinler var mesela. Sitokinlere diyor ki rejenerasyon için genetik komutu ver. Sitokinler ve DNA beraberinde bir rejenerasyon başlatıyor. Rejenerasyon devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Vücut onu hafızaya almış. Nasıl kiloda hafızaya alıyoruz? Değil mi? Ayşe Hocam, belli bir kiloyu vücut ona alışkın ya, o kiloyu muhafaza etmeye. Siz bir yerde takılırsınız hani böyle verirken. Çünkü oraya alışmıştır 10 senedir vücut. Orayı kırmak zordur. Karaciğerin de alıştığı bir hafızası var vücudun. O hafızaya gelene kadar rejenerasyon devam ediyor. Geldiğinde ne oluyor biliyor musunuz? Asıl ilahi mucize burada. Bu sefer ters yönde büyüme faktörleri, ters yönde sitokinler, tamamen zıt şeyler devreye giriyor ve stop, büyümeyi kesiyor. İşte bu ilahi bir mucize. İlahi mucize bu. Yani düşünsenize, rejenerasyon devam etse adına kanser diyoruz biz bunu zaten. Evet, evet. O zaman da kocaman bir karaciğer bütün yani Cenab-ı Allah gerçekten inanılmaz mucizevi bir şekilde yaratılış var. Yani insan vücuduna bakan, insan fizyolojisine bakan yüce yaratıcının nasıl bir mekanizma dizayn ettiğine hayran olmaması mümkün değil. Mümkün Şimdi değil. insanlar işte o suni organ yapma çalışmaları, işte yok embriyodan fareler üzerinde yeni bir embriyo, bir fare yapma çalışmaları, hepsi boşuna. Böyle bir vücudu dizayn etmek mümkün değil. Mümkün değil. O zaman bu vücut bize bu dünyada bir kez veriliyor. Evet. Tekrar alma şansımız yok. Kendimize iyi bakmamız gerekiyor. Ve burada bugün çok kıymetli hocam, ülkemizin yetiştirdiği en iyi karaciğer transplantasyon hocalarından bir tanesi. Milli gururumuz Çok diyoruz teşekkür kendisine. ederim. Sağ olun. Emeğiniz gerçekten hakkınız. Yani bu eğitimleriniz çok takdire şayan hocam. Çok çok teşekkür ederiz. Geldiniz, kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Karaciğer transplantasyonu, siroz ve karaciğer yağlanmasıyla ilgili aklınızda kalan sorulara bir ışık tutmaya çalıştık bu videomuzda. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bilimi en doğru isimlerden sizlerle buluşturmaya ve bu bilimi kendi hayatınızda kullanma misyonumuza devam ediyoruz. Sizleri çok seviyoruz, güzel ülkemin güzel insanları. Yepyeni YouTube videolarımızda tekrar buluşmak üzere diyoruz ve sizden sevgiyle ayrılıyoruz. Hoşça kalın ama bizimle kalın.